Buzul çağının son sert rüzgarları Harran Ovası'nın üzerinden çekilirken, yeryüzü henüz insan müdahalesinden uzak, çetin bir coğrafyaydı. Küçük avcı toplayıcı gruplar mevsimlerin ve av hayvanlarının peşinden sürekli yer değiştiriyordu. Gece çöktüğünde sığınaklarında toplanıyordu. İnsan doğanın devasa gücü karşısında kırılgan ve savunmasızdı. Fakat bu insanların zihninde sadece hayatta kalma dürtüsünün ötesinde bir arayış şekillenmeye başladı. Gökyüzündeki yıldızların ritmi, mevsimlerin döngüsü onlara yeni ufuklar açmaya başlıyordu. Bu belirsiz coğrafyanın ortasında bir merkez inşa etme fikri ilk kez burada doğdu. Ateş bastığında fısıltılar zamanla ortak bir düşünceye dönüştü. Birbirinden kopuk gruplar daha önce örneği görülmemiş bir iş için tepenin zirvesine doğru yürümeye başladı. Taşları yontacak, zamana meydan okuyan ilk mabedi kuracaklardı. Tepenin kireç taşı katmanları ile kaplı düzlüğünde insanlık tarihinin en büyük kolektif çabası başladı. Yüzlerce insan bir kenara bırakılarak aynı kayalık alanda bir araya geldi. Ellerinde yalnızca çakmak taşından yapılmış keskiler, sert ahşap kamalar ve ağır taş tokmaklar vardı. Kayaların üzerine açılan ince yarıklara ahşap kamalar çakılıyor, ardından bu kamalar suyla ıslatılıyordu. Şişen ahşapın uyguladığı basınç tonlarca ağırlıktaki yekpare kireç taşını ana kayadan milim milim ayırıyordu. Çakmak taşlarının kireç taşına her vuruşunda çıkan o sesler, vadide yankılanan ilk kolektif senfoniydi. Ana kayadan koparılan devasa bloklar henüz şekil almamış kütlelerdi. Taş ustaları kayanın yüzeyini günlerce sabırla yontarak ona insan silüetini andıran T biçimini verdi. Bu T biçimli sütunlar başı, kolları ve gövdesi stilize edilmiş ancak belirgin bir yüzü olmayan soyut koruyucuları simgeliyordu. Taş sıradan bir kaya olmaktan çıkıp topluluğun inancını taşıyan anıtsal bir varlığa dönüştü. Ağırlığı 10 ila 50 ton arasında değişen bu sütunlar zamanın ötesinde bir organizasyonla taşınmalıydı. Ağaç kütüklerinden hazırlanan silindirler kayaların altına dizildi. Bitki liflerinden örülen kalın halatlara asılan onlarca insan ritmik çığlıklar eşliğinde dev taşları tepeye doğru çekmeye başladı. En küçük bir denge kaybı haftalar süren emeğin yok olması demekti. Tepenin zirvesine ulaşıldığında taşlar önceden sert kayaya oyulmuş sığ yuvalara büyük bir hassasiyetle dikildi. Her sütun dairesel bir alan oluşturacak şekilde belirli açılarla yerleştirildi. Taşlar sadece ayağa kaldırılmamış, toprağın kalbine kök salan ve gökyüzüne uzanan ilk mimari düzen kurulmuştu. Dikilen devasa taşlar yüzeyi artık sadece ham bir kayadan oluşmuyordu. İnsan zihninin ilk tuvalleriydi. Taş ustaları kireç taşının üzerine kazıma ve yüksek kabartma teknikleriyle o dönemin vahşi dünyasını işlemeye başladılar. Meşale ışığının gölgeleri düşürdüğü anda taşların üzerindeki figürler sanki hareket ediyor gibiydi. Sütunların üzerinde beliren figürler sıradan çizimler değildi. Saldırmaya hazır yaban domuzları, kurnaz tilkiler, süzülen turna kuşları. Bu hayvanlar sadece avlanan birer besin kaynağı değil, doğanın kontrolden çıkan gücünü ve kabilenin hafızasını simgeleyen koruyucu ruhlardı. Taşın üzerine işlenen her detay doğaya karşı duyulan derin saygının ve onu anlama çabalısının somut bir ifadesiydi. Bu sütunların gövdesinde en çok göze çarpan ayrıntı ise insan uzuvlarıydı. Sütunların
Yan yüzeyinden öne doğru uzanan ince kollar, göbek bölgesinde birleşen parmaklar, taşların sadece birer mimari eleman değil, yüzü olmayan devasa varlıklar olarak kurgulandığını gösteriyordu. Bel kısımlarına işlenen tilki postundan örtüler bu koruyuculara anıtsal bir kimlik kazandırıyordu. Yazının keşfinden binlerce yıl önce bu koyalar ilk ortak hafıza mekanına dönüşmüştü. Taşlara kazınan her hayvan ve her sembol farklı kabileleri aynı anlatıda birleştiriyordu. Kuşaktan kuşağa aktarılacak ilk büyük mitolojinin dilini şekillendiriyordu. Gündüzün ağır işçiliği yerini gecenin zifiri karanlığına bıraktığında Göbekli Tepe'nin dairesel yapıları gökyüzünü devasa kubbesi altında parıldatmaya başlardı. Işık kirliliğinden uzak o kadim çağda Samanyolu Tepesi'nin en üzerindeki parlak bir nehir gibi uzanan görsel bir şölene döndürüyordu. Yıldızlar yeryüzündeki insanlara yol gösteren kozmik bir işaretler gibi yanardı. Dairesel alanların merkezinde yükselen o dev T sütunları rastgele dikilmemişti. Yapıların formu ve merkezdeki ana sütunun konumu gökyüzünün değişmeyen ritmini takip eden birer nişangâhtı. Gece yarısı bu iki dev taşın arasından bakan biri için ufuk çizgisi gökyüzünün en parlak yıldızlarının doğuşuna açılan bir pencereydi. Taşlar karanlığı yaran Sirius'un veya göğün merkezine süzülen kuğu takım yıldızlarının hareketlerine göre milimetrik açılarla hizalanmıştı. İnsanlar ilk kez zamanı okumak, mevsimlerin geçişini öngörmek ve av sürüleriyle doğanın döngüsünü anlamak için gökyüzünün dilini mimariye dönüştürmüştü. Yıldızların ve gün dönümlerinin hareketine göre ayarlanan bu düzenlemeler, yer ile gök arasında kurulan ilk anıtsal bağdı. Taşların üzerindeki hayvan kabartmaları da bu kozmik düzenin birer parçasına dönüşüyordu. Her bir sembol belki de gökyüzündeki takım yıldızlarının ve zamanın kapılarını tutan muhafızları temsil ediyordu. Göbekli Tepe sadece kabilelerin toplandığı bir ibadet alanı değil, İnsanlığın evrendeki yerini aradığı, gökyüzünün haritasını ilk kez taşlara kazıdığı devasa bir gözlemeviydi. Yüzyıllar boyunca ritüellere, büyük toplanmalara ve gökyüzünün izlenmesine ev sahipliği yapan bu anıtsal alan, zamanı geldiğinde radikal bir kararla karşı karşıya kaldı. Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar, eserlerini öylece kaderlerine terk edip gitmek yerine, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir çabaya giriştiler. İnşa ettikleri mabedi kendi elleriyle gömmek. Tonlarca toprak, kireç taşı kırıntıları, insan gücüyle taşınarak dev sütunların üzerine dökülmeye başladı. Duvarların, hayvan kapartmalarının ve gökyüzüne hizalanmış devasa taşların üzeri adım adım örtüldü. Bu süreç bir yıkım veya felaketten kaçış değildi. Son derece planlı, sabırlı ve sistemli bir mühürleme eylemiydi. Taşlara kazınan hafıza ve inanç, zamanın yıkıcı etkisinden korunmak istercesine toprağın koynuna emanet edildi. Yapıların üzeri tamamen kapatıldığında tepenin zirvesinde insan yapısı izi hiç kalmadı. Geride sadece sıradan görünen yapay bir höyük ve altında saklanan devasa bir sır kaldı. İnsanlar vadiden çekildikçe tarım yayıldı. Köy yaşamı yerleşti ve insanlık kendi köklerini unuttu. Binlerce yıl boyunca imparatorluklar kurulup yıkılırken Göbekli Tepe toprağın altında bozulmamış bir zaman küpü gibi korundu. Ta ki modern zamanlarda
o toprağa vuran kazma darbeleri ilk kez kireç taşını rahatsız edene kadar. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin başlangıcına dair bildiğimiz tüm ezberleri bozmak ve zihnimize yeni sorular eklemek için uzun süren sessizliğini bozmuştu. Göbekli Tepe'nin toprağa gömülmesiyle hikaye sona ermedi. Aksine Şanlıurfa platosuna yayılan devasa bir kültür ağının kapısını araladı. Göbekli Tepe tek bir adak yeri veya yalnız bir yapı değildi. Karahantepe, Sayburç, Sefertepe ve Çakmaktepe gibi onlarca merkez aynı dönemin ve aynı zihniyetin ürünleri olarak aynı coğrafyada yan yana yükseliyordu. Karahantepe gibi komşu alanlarda zamanla sanatsal anlatı evrilmeye başladı. Göbekli Tepe'nin hayvan kabartmalarıyla kaplı soğut dünyası yerini insansı figürlerin ve gerçekçi heykellerin merkezi dönemine bıraktı. İnsan doğanın ortasına sürüklenen bir avcı olmaktan çıkıp kendisini evrenin merkezine yerleştiren bir figüre dönüşüyordu. Taş tepeler avcı toplayıcı toplulukların bilgi paylaştığı, ticaret yaptığı, bir kimlik inşa ettiği geniş bir ağydı. Göbekli Tepe ve çevresindeki keşifler arkeolojik dünyanın 100 yıllık temel hipotezini kökünden sarstı. Klasik tarih anlayışı insanların önce tarımı keşfettiğini, yerleşik hayata geçtiğini, ancak bundan sonra organize dinler ile mabetler inşa ettiğini savunuyordu. Ancak buradaki bulgular sıralamayı tersine çevirdi. İnsanları bir araya getiren ve yerleşik düzene zorlayan şey ortak inanç ve ritüel ihtiyacıydı. İnşaat alanlarında toplanan yüzlerce insani ve ustayı besleme zorunluluğu. Doğada yabani hayvan olarak yetişen buğdayın ilk kez bu bölgede Karaca Dağ eteklerinde evcilleştirilmesini tetikledi. Yani mabet tarımdan ve şehirden önce doğmuştu. Avcı toplayıcı yaşamın bu son görkemli gösterisi aynı zamanda insanoğlunu toprağa bağlanma ve modern uygarlığı kurma sürecinde en büyük kıvılcım oldu. Tarımsal dönemin başlaması ve hayvanların evcilleştirilmesi insanlığın doğa ile olan ilişkisini geri döndürülemez bir şekilde değiştirdi. Yüzlerce yıl boyunca binlerce avcıyı bir araya getiren anıtsal mabetler yerleşik köylere bölünmesiyle yavaş yavaş işlevini yitirdi. İnsanlar artık mevsimsel ritüeller için devasa taşları işlemek yerine ekili tarlalarını korumaya ve sürülerini otlatmaya odaklanıyordu. Bu dönüşüm sadece bir geçim kaynağı değişimi değildi. İnsan zihninde de derin bir kırılmaydı. Doğa artık uyum sağlanan aşkın bir güç yeri değil, kontrol altına alınmaya çalışılan bir kaynağa dönüştü. Mülkiyet kavramı, toplumsal hiyerarşiler ve sürekli yerleşim alanları doğdu. Nevalı, Çörü ve Çatalhöyük gibi sonraki yerleşim yerleri, Göbekli Tepe'den miras alınan mimari ve sembolik birikimin bir yaşam biçimine nasıl evrildiğini göstermeye başladı. Göbekli Tepe ve etrafını saran taş tepeler ağı, ilkel kabul edilen taş çağı insanlarının karmaşık organizasyon yeteneğine, gelişmiş mühendislik bilgisine ve derin bir esnetik algıyışa sahip olduğunu kanıtladı. Günümüzden 12 bin yıl önce madenlerin kullanılmadığı, yazının icadından çok uzakta kalan o dönemler, tarihin sanılandan çok daha eski ve katmanlı bir geçmişe dayandığını ortaya koydu. Toprağın altına özenle saklanan bu anıtlar, bugün insanlığın kendi kökleriyle yeniden buluşmasını sağlıyor. İnsanı harekete geçiren, uygarlığı başlatan şey sadece
fiziksel ihtiyaçlar değil. Evrenin ve gökyüzünün varoluşu anlandırma arzusuydu. Avcı toplayıcı insan için biriktirmek anlamsızdı. Günün avı gününde tüketilir, doğa herkese eşit davranırdı. Ancak buğday ve arpanın ambarlara doldurulmasını insanlık ilk kez artık ürün kavramıyla tanışarak üretti. Yiyeceği depolayabilmek yarının kaygısını doğurdu. Yarının kaygısı ise mülkiyeti ve o mülkiyeti koruma ihtiyacını getirdi. Ambarların ve dağıtımın kontrolünü elinde tutanlar zamanla topluluğun doğal liderlerine dönüştü. Din adamları, savaşçı koruyucular ve tarlada çalışanlar olarak toplum ilk kez katı sınıflara bölündü. İnsanlık binlerce yıllık eşitlikçi kabile yapısını, hiyerarşinin, soy zincirlerinin ve servet aktarımlarının belirleyici olduğu yönetici elitlere bıraktı. Köylere kapanmak ve evcilleştirilen hayvanlarla dip dibe yaşamak insan biyolojisinden ağır bir bedel talep etti. Sığır, koyun, kuşlardan insana atlayan ilk virüsler, çiçek, kızamık, grip, nüfusu yoğunlaşan ilk yerleşim yerlerini kırıp geçirdi. Hayatta kalanların bağışıklık sistemi nesiller boyu elenerek bu mikroplarla yaşamayı öğrendi. Aynı dönemde beslenme düzeni de kökten değişti. Çeşitli av etleri ve yaban meyvelerinin yerini tek düze karbonhidrat ağırlıklı tahıllar aldı. İlk çiftçilerde diş çürümeleri, kemik hastalıkları ve vitamin eksiklikleri arttı. Ortalama boy uzunluğu geriledi. Bireysel sağlık ve konfor düşerken birim alanda daha fazla insan beslenebileceği için tür olarak nüfus patlaması yaşadık. İnsanlar tarlalarına bağlansa da dünyadan kopmadı. Kapadokya'nın obsidyen camları, Doğu Anadolu'nun bakır madenleri, yüzlerce kilometrelik patikalardan Akdeniz ve Mezopotamya köylerine taşındı. Bu ağlar sadece eşyalı alışverişler için değildi. İmalat tekniklerinin, tedavi yöntemlerinin ve topluluktan topluluğa ayrılmanın başlangıcını sağladı. Tarımsal üretimin hacmi büyüdükçe insan hafızası yetersiz kalmaya başlardı. Kimin ne kadar buğday getirdiği, kaç kafa hayvanın teslim edildiği bilgisi zihinde tutulamıyordu. Önce kilden yapılan küçük sayım taşları kullanıldı. İnsanoğlu zihninin taşıyamadığı bilgiyi ilk kez kendi bedeninin dışındaki nesnelere yüklemeyi keşfetti. Milattan önce 4000'lere gelindiğinde Dicle ve Fırat nehirlerinde alüvyon ovaların 10 binlerce insanın yaşadığı Uruk gibi ilk metropoller yükseldi. Bu devasa insan kütlesini yönetmek, kanalları organize etmek artık sözlü gelenekle imkansızdı. Kil jetonlar, üzerindeki simgeler, ıslak kil tabletler evrildi. Çivi yazısı doğdu. Yazı ilk olarak şiirler ya da dini metinler için değil, buğday çuvallarının, koyun sürülerinin muhasebesini tutmak için icat edildi. Ancak kısa sürede kanunların, sözleşmelerin, kralların yıllıklarının yazıldığı ortak bir hafızaya dönüştü. İnsanlık edindiği tecrübeyi genetik kodlarının dışında nesiller boyu eksiksiz aktarabilen tek tür haline gelerek tarih çağlarına başlattı. Taştan bakıra geçiş önemli bir adımdı. Ancak tek başına bakır yumuşaktı ve yüksek baskı altında kolayca bükülüyordu. Milattan önce 3300 civarında metal ustaları bakırı küçük bir olanla kalayla karıştırarak çok daha sert, dayanıklı bir alaşım olan tuncu elde etmeyi keşfetti. Bu teknolojik sıçrama
jeopolitiği kökten değiştirdi. Bakır nispeten bol bulunurken kalay Orta Asya ve Batı Avrupa gibi uzak coğrafyalarda son derece nadir bir madendi. Kalay temin etmek isteyen kent devletleri binlerce kilometrelik tedarik zincirleri kurmak zorunda kaldı. Böylece farklı türler ilk kez binlerce kilometre ötedeki bir kesintinin Akdeniz devletindeki ordusunu ve tarımsal üretimi felç edebileceği makroekonomik ticaret ağıyla birbiriyle bağlandı. Yüzyıllar boyunca Güney Mezopotamya, su hakları ve verimli topraklar için çatışan Ur, Uruk ve Lagaş gibi bağımsız Sümer kent devletlerinin rekabetlerine sahne oldu. Milattan önce 2334 civarında Akatlı Sargon, Sümer kentlerini fethedip kuzeydeki Sami topluluklarını birleştirerek bu döngüyü kırdı ve tarihin ilk imparatorluğunu kurdu. Sargon yeni bir devlet modeli geliştirdi. Merkezi yönetim yerel krallıkların yerine doğrudan imparatora bağlı kraliyet valileri olarak atandı. Düzenli ordu, mevsimlik, vatandaş milislerinin yerini sürekli maaş alan profesyonel askeri birlikler aldı. Geniş coğrafyalara yayılan nüfusu sözlü geleneklerle yönetmek imkansızlaştıkça toplumsal çatışmaları çözmek ve mülkiyeti korumak için yazılı hukuk sistemleri geliştirildi. Günümüze ulaşan ilk yazılı kanun olan Ur-Namnu kanunları milattan önce 2100 civarı ihlalleri ağırlıklı olarak maddi tazminatla çözüyordu. 600 yıl sonra Babil kralı Hammurabi milattan önce 1750 civarında kamusal alanlara diktirdiği devasa bazalt taşlara 282 maddelik bir kanun külliyatı yazdırdı. Hammurabi kanunları göze göz ilkesini kurumsallaştırırken sınıfsal adalet, ticari faiz oranları, borç hukuku gibi ilkeleri yazılı hale getirdi. Milattan önce 1400'lere gelindiğinde Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu devasa bir uluslararası sisteme dönüşmüştü. Mısır, Hitit, Asur, Babil, Yunanistan gibi güçler ortak diplomasi dili olan Akatça ve hediye alışverişiyle hassas bir güç dengesi kurdu. Ancak milattan önce 1200 civarında bu karmaşık sistem küresel bir çöküşle sarsıldı. İklim değişikliğine bağlı kuraklıklar, kıtlıklar, iç isyanlar, devim kavimleri olarak bilinen yağmacı toplulukların saldırıları ticaret yollarını kesti. Birbirine aşırı bağımlı olan bu devasa devletler tek bir halkının kopmasıyla yıkıldı. Şehirler yıkıldı. Bazı bölgelerde okuma yazma yüzyıllarca unutuldu ve insanlık demir çağının eşiğindeki fetret dönemine girdi. Milattan önce 4. yüzyılın ortalarında Makedonyalı 2. Filip ve oğlu Büyük İskender Yunan kent devlerinin dağınık yapısını sonlandırıp tek bir güç altında birleştirdi. İskender'in Doğu seferi sadece Pers İmparatorluğunu yıkmakla kalmadı. Nil Nehri'nden Indus Vadisi'ne kadar uzanan devasa bir coğrafyayı tek bir havza haline getirdi. Bu fetihlerle birlikte Yunan kültürü Mezopotamya, Mısır ve Pers gelenekleriyle Helenizm akımını doğurdu. Ortak dil olan Koine, Akdeniz'den Yunanistan sınırına kadar ticaretin ve diplomasının ortak dili haline geldi. İskenderiye Kütüphanesi gibi merkezler kurularak farklı coğrafyaların matematik ve tıp birikimleri ilk kez tek çatı altında toplandı. İtalya Yarımadası'nda küçük bir şehir devleti olarak doğan Roma, Kartaca'yı Akdeniz'den silip Helenistik krallıkları yutarak tarihin en organize askeri ve idari yapısına dönüştü. Milattan önce 27'de Cumhuriyet'in yıkılıp
imparatorluğun kurulmasıyla başlayan Roma barışı dönemi, yüz milyonlarca insanı kapsayarak o dönemin en büyük gücünü oluşturdu. Roma'nın gücü sadece lezyonlarından değil, mühendislik ve hukuk kapasitesinden geliyordu. 100 bin kilometreyi bulan taş döşeli yollar hem lejyonların hızla intikal etmesini sağladı hem de kervan ticaretini güvenli kıldı. Civitas kavramı ve yazılı Roma hukuku, imparatorluğun farklı etnik kökenden gelen tebaası ortak bir mülkiyet anlayışıyla birleştirdi. Akdeniz korsanlardan temizlenerek tahıl, zeytinyağı ve şarap taşıyan ticaret gemilerinin serbestçe dolaştığı dev bir iç göle dönüştürüldü. Doğuda ise M.Ö. 221'de Qin Shi Huang liderliğinde ilk kez merkezi bir imparatorluk halinde birleşti. Ardından gelen Han Hanedanlığı döneminde İmparator Wu'nun batı bölgelerine gönderdiği elçi Zhang Ziyan, Orta Asya üzerinden gelen devasa ticaret rotalarının temellerini attı. Çin'in gizli tuttuğu ipek üretimi, kağıt ve porselen, Orta Asya vahaları, Sogdialı tüccarlar ve Part İmparatorluğu üzerinden Roma elitlerinin ellerine ulaştı. Batıdan doğuya ise cam işleme sanatları, yüksek cins atlar, tarımsal ürünler taşındı. İpek yolu iki dev imparatorluk olan Roma ve Han Çin'inin doğudan diplomatik temas olmaksızın birbirine bağlandığı ilk küresel tedarik zinciri haline geldi. Klasik çağın sonlarına doğru inşa edilen yollar, limanlar sadece malların değil, evrensel inanç sistemlerinin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Eski dönemin yerel kabile evi ve ulusal tanrılarının yerini ırk, sınıf veya coğrafya gözetmeyen tüm insanlığa hitap eden öğretiler almaya başladı. Hindistan'daki Asoka İmparatorluğu'nun desteğiyle İpek yolu üzerinden Orta Asya ve Çin'e taşındı. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun alt sınıfları ve köleleri arasında gizli de yayıldıktan sonra 4. yüzyılda imparatorluğun resmi haline gelerek Doğu Akdeniz'in omurgasını oluşturdu. 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda doğan İslam, kısa sürede İber Yarımadası'ndan Indus Vadisi'ne kadar uzanan devasa bir coğrafyada siyasi bir birlik kurdu. Emevilerin ardından Abbasiler, Çin sınırından Akdeniz'e kadar uzanan tek bir ticaret havzasına dönüştü. 8. ve 13. yüzyıllar arası Bağdat merkezli İslam'ın altın çağı yükseldi. Doğu Asya'da Çin Son Hanedanlığı erken bir teknoloji ve kentleşme patlaması yaşanmasıyla beraber madeni para yetersizliğine karşı finansal bir devrim başlattı. Ve ilk defa devlet garantili kağıt para, Hiao Ozi basıldı. Teknolojik sıçrama hareketi, harfli matbaa, barutun askeri kullanımı ile bu dönemde olgunlaştı. Pusula sayesinde Çin gemileri Hint Okyanusu'nun Akdeniz üzerinden muazzam bir ticaret başlattı. Geleneksel tarih modeli insanlığın önce tarımı keşfettiği, ardından yerleşik hayata geçtiğini varsayıyordu. Bütün anlattığımız hikayeler milattan önce 9600'e kadar gelen o kireç taşları sayesinde mahvolmuştu. Seyirleşme tarımın bir sonucu değil, aksine ortak inancın bir araya gelmesiyle tarımı tetikleyen ana unsur haline gelmişti. Tarihsel kayıtlar yüzyıllarca taş yapıları bırakan Mısır, Roma, Mezopotamya gibi kurak iklimlerde varlık gösteren uygarlıkların lehine yazıldı. Ahşap ve toprak malzeme kullanan kültürler zamanla yok olduğu için gelişmemiş sayıldı.
Havadan lazer tarama teknolojisi Amazon havzasından Asya ormanının altına kadar milyonlarca insanın yaşadığı su kanalları ve piramitlere sahip kayıp mega kentler ortaya çıkardı. Çevre şartları yüzünden yüzyıllarca görünmez kalan bu yapılar tarih haritasının eksik yarısını tamamlıyor. Yazılı metinler ve çörek parçaları insan hareketinden anlamada yetersiz kaldı. Antik DNA devrimi başladı. İskelet fosillerden ele geçilen genetik veriler tarihsel anlatıyla yeniden şekillendi. Antik DNA hükümdarların resmi propagandası değil, biyolojiyi gerçek görünür kıldı. Yazı icadından itibaren saray katiplerinin, rahiplerin ve kazanan devletlerin tekelindeydi. Bu durum göçebe toplulukların, sözü geçen gelenekle yaşayan kültürlerin, kadınların ve mağlup halkların tarih dışı kalmasına yol açtı. Sadece resmi devlet arşivlerine değil, iklim verilerine, buz karotlarına, antik çöp birikintilerine bakarak yazmayan çoğunluğun çevresel değişimlerin anlattığı dip dalgaları ortaya çıkarmasıyla başladık. İnsanlık tarihi tamamlanmış, donmuş kronoloji değil. Yeni bulgularla sürekli revize edilen, yaşayan bir bilimsel hipotezdir. Göbekli Tepe, geçmişe dair kesin kabul edilen kuramsal dogmaların tek bir kazı sezonunda nasıl alt üst olabileceğinin en somut örneğidir. Gelecekte deniz radar taramalarından elde edebilecek bir veri, yeni bir arkeogenetik keşif, insanlığın kökenine dair bildiklerimizi baştan yazmaya devam edecek. Şimdi bu bütün hikayeler azalırken ve senin uykun derinlerden seni kapmaya başlarken iyi geceler. Gelecek, güzel gelecek. İyi geceler uyku arkadaşım. İyi geceler.